O dönemde Gulu Bey ile evliliğinizden dolayı hem Türkiye'de hem de başka yerlerde sizinle ilgili işte milyarder zenginle dev evlilik, çok ciddi başlıklar atıldı ve hala bununla da ilgili sürekli haberler çıkıyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu ve okuduğunuzda hissettiğiniz ne? Bu haberleri okuduğunuzda neler hissediyorsunuz? İnsanların baktığı pencere beni çok rahatsız ediyor. Her zaman da etti. Çünkü daha önce de konuşmuştuk. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil diye. Tabii ki çok successful, çok sükseli bir iş adamı idi benim ikinci eşim. Çok aklı başında. O da dünya şekeri bir insandır. Çok iyi bir baba, çok iyi bir iş insanı, çok. Ama bunu isim çok yanlış. Hintli bir milyarder. Beni böyle şeyler her zaman rahatsız etti ve hala da ediyor. Yani o çünkü çok basit bir pencere. Yani yalnız parasına göre mi bir insan konuşulur? Bu benim hiçbir zaman anlamadığım bir mevzu. Ve öyle olmamalı. O rahatsız etti mi? Evet etti. Yalan söylemeyeceğim. Peki Gulu Bey ile evliliğinizden sonra hangi ülkede yaşamaya devam ettiniz ve sizin için nasıl geçti o dönem ve o süreç? Gulu Bey daha çok Asya'da. Ben o zamana kadar Asya'yı bilmiyordum açıkçası. Bir 4 senelik bir yaşamım Los Angeles'ta oldu. Amerika'ya çok sık gittim, geldim. Fransa'ya çok sık gittim, geldim. Yani ama bazım her zaman Londra'ydı. Gulu Bey'le durum değişti. Şöyle ki, onun işinin esası Asya'daydı. Yani Hong Kong, Çin gibi. Ondan sonra hayatım Hong Kong yaptı. Çin uçaklarında bizim hostesler diyor ki Semiramis Hanım, yani bizim kadar seyahat ediyorsunuz neredeyse. Nereye gidiyorsunuz böyle çok uzun seyahatlerdi. Ondan sonra hayatıma, ya Gulu Bey'le hayatıma Asya girdi. Ki çok da iyi oldu. Hiç bilmediğim bir kültürdü. Japonya'sı, Tayland'ı, Singapur'u, Çin'i. O da başka bir açılım oldu hayatımda. Güzel bir açılımdı ama. Böyle. En çok merak edilenlerden biri de oğlunuz Zoran. Oğlunuz Zoran'ı bir anlatmanızı istiyorlar, merak ediyorlar. Şu anda nerede, ilişkiniz nasıl, ne şekilde? Bunları bir sizden dinlemek istiyorlar. Harikulade bir çocuk, bir anne başka ne söyleyebilir ki? Tabii ki benim canım oğlum harika bir çocuk ama çocukluğu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü hiperaktif bir çocuktu. Durduğu yerde durmuyordu. Hep söylüyorlardı bu çocuk işte olur böyle şeyler falan ama beni çok korkuttu. Hasta zannettim. Halbuki normal bir şeymiş. Neyse çok çocukluk yılları biraz zor geçti diyebilirim. Yani anlatsam kitaplara sığmaz anekdotlarımız. Ama şimdi tabii ki bir küçük prens oldu ve çok iftihar ediyorum onunla. O daha çok İsviçre'de okudu. Çünkü öyle geldi hayat. Ve münasebetimiz harika. Harika. Bugün en iyi arkadaşım diyebilirim size. Çok çok çok. Orada yaşıyor. Orada çalışıyor. İsviçre'de işi var. Ve çok iftihar ediyorum. Ve çok güzel bir ilişkimiz var. Zoran'dan bu kadar verebilirim. Çünkü ben onun için konuşamam. Olmaz, doğru bir şey değil. Onun kendi anlatması lazım. Semiramis Hanım, biz sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Takipçilerinizden gelen yine Hadi bakalım. 5 soruyu size soracağım. Tamam. Dövmelerinizin anlamı çok merak edilmiş. Dövmeleriniz ne ifade ediyor? Dövme, biliyor musun? Dövme addiktif bir şey, yani bağımlı yapıyor seni. Benim ilk dövmem bebeğimin ismiydi. İkinci dövmem de ikinci oğlumun ismi. Onun dışında isim yok. Ama dövme bağımlılık yapan bir şey olduğu için ben yıldızları çok severim. Onun için çok yıldızım var mesela.
Onun dışında kuş, yıldızlar. Daima yıldızlar. Boynunuzda var galiba. Kuş ve yıldızlar. Buradaki O ne? bir taç. Şöyle ki benim ismimin manası yok, biliyor musun? Yok. Nasıl yani? Semiramis isminin manası yok. Ve hep sorarlardı işte, çok da zorlanırlar o Semiramis'i söyleyebilirim. Semiramide, Semiramis, Halfa Remus diyen bile oldu. Yani korkunç zorlanırlar. Zor bir isim çünkü. Bir tek İtalya'da kurtardım paçayı. Çünkü orada bir opera ismi var, Semiramide diye. Sonunda bana Semiramis dedi. Neyse, uzun lafın kısası, bir manası yok. Hep girdiğin zaman diyor ki ya kraliçe, kraliçe. Kraliçe diye bir mana olur mu? Bir ismin manası olur mu? Olmaz. Her neyse, bu da şuradan geliyor kraliçe demelerinin sebebi. Bir Süryani prensesi Mısır kralından evleniyor. Çok yaratıcı ve zevkli bir kadın. Babilon'da Hanging Gardens'a yapıyor. Ondan çok meşhur kadın. Ve çok önemli bir kadın Mısır tarihinde. Gel gelelim, bu ismi hiç çok az kullanan var, biliyor musun? Ben bayılıyorum ismime. Ama Çok güzel bir isminiz var bence. çok az kullanan var, ne yazık. Onun üzerine ben de dedim ki buraya bir kraliçe yapın. Sonra ne oldu mu? Benim ismimin manası mı? Buyurun. Kraliçe. Çok güzel. Ben değil, manası kraliçe. İkinci soruya geliyorum. Ablanız Ajda Hanım'la düet yapmayı düşünüyor musunuz demişler. Olabilir ama şimdiye kadar hiç öyle bir şey konuşmadık. Ama olabilir, neden olmasın? Üçüncü soruya geliyorum. Hayatınızı kitaba dönüştürüp yazmayı hiç düşündünüz mü? Hayır. Hiç düşünmedim. Dördüncü soruya geliyorum. Hayranlarınız için bir konser yapmayı hiç mi düşünmüyorsunuz ve planlamıyorsunuz diye. Ya bana konser yaptırmayın. Benim ödüm kopuyor öyle şeylerden. Ben alışık değilim. Yok, ama çok güzel müzik hareketlerim olacak YouTube kanalımda. Eğer oralardan konuşalım, oralardan kontak kuralım. Ben sahne insanı çok değilim. Hiçbir zaman da değildim. Ama hayat bu. Nereye götüreceği hiç belli olmaz. Şarkı söylemeyi bırakmasaydınız, müziğe ara vermeseydiniz sizce kariyeriniz şu anda ne noktada olurdu? Ben nasıl bilirim bunu? Bilmem. Hep beraber düşünelim. Hiç bilmiyorum. Hep soruluyor ve bununla ilgili bir kafa karışıklığı var belli ki. Ajda Hanım sizden büyük mü diye sorulmuş. Evet. Aramızda 2,5 yaş var. Evet. Ajda benden 2,5 sene evvel gelmiş. Böyle şey gibi, kayısı gibi bir bebek gelmiş. Saçlar lüle bayılmış. Babam hep erkek evlat istermiş. Erkek adamın erkek evladı olur diye. Ajda'yı görünce dayanamamış, bu demiş. Müthiş, tamam. Çok da severdi, Allah rahmet eylesin Ajda'yı. Arkadan ben 2,5 sene sonra ben. Simsiyah, tüy içinde, çirkin. Annem demiş ki bu yanlışlık olmasın. Yani o öbürü kayısı gibi böyle bir bembeyaz bir bebek, bu böyle. Neyse yok demişler, yanlışlık yok. O bendim işte. Ama büyüyünce neyse o siyahlık gitti. Çok güzelsiniz. Çok mersi canım. Konuşmanız ve telaffuzunuz çok hoş. Bu hitap ve diksiyonu neye borçlusunuz? Ben güzel konuşan insan çok severim ve hep dinlerken de dikkat ederim. Herhalde ondan biraz ama önemli unsurlardan biri de tiyatro oldu herhalde. Çünkü sahnede çok net, karşındakine net konuşabileceğin bir lisanda konuşman lazım geldiği için herhalde onun da etkisi oldu. İkisi beraber. Son olarak soruyorum ve son sorumu sorup bitiriyorum. Reenkarnasyona inanıyor musunuz? Evet. Peki. İnanıyorum, ona ayrıca konuşuruz. Çünkü çok uzun. Çok teşekkür ederim. Bence bugünkü yayın çok önemli bir Biz yayındı. teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz ekip olarak. Bye bye. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere o zaman. Tamam.
Ay